Size de son dönemlerde uçak kazalarında artış olduğu gibi geliyor mu? Amerika'da askeri helikopterlerle çarpışıp nehre düşen yolcu uçağı, Kanada'da ve Güney Kore'de pistten çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan kazalar, Azerbaycan uçağının acil iniş sırasında yan yatıp infilak etmesi ve diğerleri. Bu ve benzeri kazaları üst üste duyduğumuz için artış var gibi görünse de rakamlar pek öyle söylemiyor. Ancak bir ülke var ki uçak kazası dendiğinde ısrarla listenin üst sıralarında yer alıyor. Evet. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi Hindistan'dan bahsediyoruz. Geçtiğimiz aylarda çok kısa aralıkla 2 askeri uçağı daha kazaya karışan Hindistan'da işler iyi gitmiyor. Peki bu kazaların temel nedeni ne? Pilotaj hatası mı, hava şartları mı yoksa uçakların teknik yetersizliği mi? Hazırsanız kemerinizi bağlayın, koltuğunuzu dik, masanızı kapalı ve güneşliğinizi açık durumuna getirin. Yeni bölümümüz başlıyor. Dünyadaki en güvenli ulaşım aracı olarak kabul edilen uçaklar için tehlike çanları mı çalıyor? Yoksa biz üst üste denk geldiğimiz haberler nedeniyle aslında var olmayan bir durumu gerçek kabul edip kendimizi buna göre mi koşulluyoruz? Yakın zamanda gerçekten de üst üste uçak kazası haberleri duydum. Elbette hepsini gün gün saymayacağız. Ancak aklımıza ilk gelenleri kısaca hatırlayalım. İlk örnek Azerbaycan'dan. Ülkenin resmi hava yoluna ait bir uçak, Bakü-Grozny seferini gerçekleştirdiği sırada havada şarapnel parçalarına hedef oldu. Rusya, uçağı Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı sanmış ve hava savunma sistemleri harekete geçmişti. Havada şarapnel parçaları isabet eden uçak, acil iniş için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarına yönelmiş ancak piste yaklaştığı sırada sağ kanadının üzerine yatarak infilak etmişti. Kazada 38 yolcu hayatını kaybetti. 2024'ün son günlerinde başka bir uçak kazası haberi de Güney Kore'den gelmişti. İniş sırasında kontrolden çıkan uçak pist sonundaki duvara çarptı. Kazada 179 kişi can verdi. Takvimler Ocak 2025'i gösterdiğinde uluslararası ajanslar bu kez Amerika'dan gelen kaza haberini canlı yayınlıyordu. American Airlines'a ait bir yolcu uçağıyla Black Hawk tipi bir askeri helikopter 29 Ocak 2025 tarihinde çarpıştı. Kazada 64 kişi taşıyan yolcu uçağıyla 3 askeri personelin bulunduğu helikopter Potomac Nehri'ne düştü. Kurtulan olmadı. Örnekleri çoğaltmak mümkün. 2024 yılı için konuşursak, bir önceki seneye göre uçak kazalarında artış oranı %15. Ancak 2023'te jet motorlu yolcu uçaklarının hiçbir kazaya karışmadığını da eklemek gerek. Elbette kazalarda çok farklı etmenler var. Burada yine resmi raporlara göz atıyoruz. Sebepler kısmında ilk sırada pilot hatası karşımıza çıkıyor. Olumsuz hava koşulları ikinci sırada. Gökyüzünün artık çok kalabalık olduğu, daha net bir ifadeyle uçuş sayısının giderek arttığı bilgisi de 3. sıraya yerleşiyor. %8 de üretim ve sistem hataları listede 4. sırada. Ancak videonun başında da bahsettiğimiz üzere bugünkü temel konumuz son dönemlerde dünya genelinde yaşanan uçak kazaları değil. Biz objektifimizi daha dar bir alana yöneltmek ve Hindistan'ı incelemek istiyoruz. Çünkü ne zaman bir uçak kazası haberi olsa Hindistan işin içinde bir şekilde yer alıyor. 2025'in ilk 4 ayı içerisinde 4 ayrı askeri uçak kazası yaşamaları elbette boşuna değil. Tabii burada çok temel bir soru ortaya çıkıyor. Neden başka bir ülke değil de Hindistan? Hindistan Hava Kuvvetleri'nin nasıl bu kadar çok uçak kaybettiğini anlamanın yolu aslında bir noktada kurumun meseleye bakış açısını öğrenmekten geçiyor. Hindistan uzun yıllar boyunca stratejik otonomi dediğimiz kavrama bel bağladı. İlk kez duyanlar için kısa bir parantez açıp öyle devam edelim. Hindistan uzun yıllardır askeri alımlarında kesinlikle tek bir ülkeye ya da yapıya bağlı olmaktan kaçınıyor. Böylece karşı tarafa bağımlı olmadıklarını, bunun da ellerini bir hayli rahatlatacağını düşünüyorlar. Günün sonunda Amerika'dan da, Avrupa'dan da, Rusya'dan da askeri uçakları ve silah sistemleri alabilen bir yapıya bürünmelerinin temelinde bu var. Aslında kimileri bu stratejiyi ne güzel, kimseye bağlı değiller diye düşünüp olumlu bulabilir. Ancak kazın ayağı pek de öyle değil. Çünkü bu yaklaşım hangarlarınızda onlarca farklı tipte hava aracı olması sonucunu da beraberinde getiriyor. Bu denli farklı yapıda uçağı olan bir hava kuvveti içinde çeşitli sorunlar su yüzüne çıkıyor. Örneğin kuvvetin standart bir uçuş eğitiminden bahsetmek mümkün olmuyor. Aynı şekilde bakım hizmetleri de bundan olumsuz etkileniyor. Standart bir bakım hizmeti bir türlü sağlanamıyor. Uçakların bakım ve onarımlarındaki eksiklikler maalesef çok ciddi sonuçlar doğuruyor. Hal böyleyken havadaki uçakların bir saat gibi işleyip sorunsuz şekilde görevlerini idame ettirmesi ihtimal dahilinde görünmüyor. Hindistan temel olarak bu stratejinin olumsuz etkileriyle sınanıyor. Şimdi bu anlattıklarımızı biraz daha somutlaştıralım istiyoruz. Böylece meselenin nedenli zorlu değişkenleri olduğunu daha iyi aktarabiliriz.
Hindistan Hava Kuvvetleri'nin muharip filolarında 7 farklı çeşitli av bombardıman uçağı görev yapıyor. Belki de bazıları için 7 o kadar da çok gelmeyebilir. Ancak Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda bu iş için tek çeşit bir uçak belirlendiği gerçeğini unutmamak gerekiyor. Evet, bazı ülkelerde nadiren 3 ya da 4 çeşit uçak görev yapsa da istisnalar kaideyi bozmuyor. Eldeki uçak tipi ne kadar azsa madalyonun lojistik ve bakım yüzleri de o kadar kolay oluyor. Hazır Hindistan Hava Kuvvetleri'nden bahsediyorken ülkedeki muharip filolara biraz daha yakından bakalım. Envanterin büyük kısmını Su-30 MKI uçakları oluşturuyor. Bu uçaklardan yaklaşık 260'ı hala görevde. Yeni siparişlerle bu sayı 272 adede ulaşacak. Ellerinde 100'e yakın sayıda MiG-21 önleme uçağı da bulunuyor. Hava kuvvetlerinde MiG-29 modelinden de bir hayli mevcut. Fransız yapımı bu uçaklardan 45'i aktif şekilde görev yapıyor. Hazır söz Fransa'dan açılmışken bir bilgi daha paylaşalım. Hindistan 36 Rafale uçak satın aldığını duyurmuştu. Rakamın 126 olması bekleniyordu. Ancak şimdilik frene basıldı. Çünkü Hindistan hazır alım yerine söz konusu uçakları kendi ülkesinde üretebileceği bir yol haritasında ısrar ediyor. Yakın gelecekte sürecin netleşmesi bekleniyor. Hindistan'ın gökyüzünde bayrak gösteren bir başka uçak modeli de Fransız-İngiliz ortak yapımı olan Sepekat Jaguar. Bu uçaklardan 110'a yakını aktif olarak envanterde. Elbette farklı türde uçaklarda halihazırda görev yapıyor. Tüm bunları alt alta eklediğimizde Hindistan Hava Kuvvetleri envanteri için yamalı bohça desek yanlış olmaz. Az önce de bahsetmiştik. Stratejik otonomi inadının yol açtığı sorunlardan biri de yedek parça tedariği. Aslında Hindistan'ın sadece batılı ülkelerden silah almamasının basit bir sebebi var. Bu ülkelerin en kritik zamanda bahsi geçen uçak ya da sistemleri pazarlık konusu yapabileceğinden korkuyorlar. Türkiye'nin de yaşadıklarını göz önüne alırsak pek de haksız sayılmazlar. Bu noktada dünya genelinde Rusya öne çıkıyor. Moskova, karşısındaki ülkeyle arasında ne tür bir sorun olursa olsun silah ve yedek parça meselesini pazarlık konusu etmiyor. Ancak Rusya ile ilgili de süreç toz pembe değil. Onlar da özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra diğer ülkelere verdikleri sözleri tutamıyor. Çünkü üretilen ve başka ülkeye satılması gereken yedek parçalara halihazırda devam eden savaş nedeniyle Rus uçakları daha çok ihtiyaç duyuyor. Bu noktada sac ayağının birini de düzenli bakım meselesi oluşturuyor. Savaş uçaklarını uçuşa hazır tutmanın temeli düzenli bakımdan geçiyor. Hindistan çok uzun yıllar 42 ayrı avcı uçak filosuyla yola devam etti. Ancak bugünlerde 30 ya da 31 filonun aktif kalabildiği konuşuluyor. Hindistan Hava Kuvvetleri belki de bu nedenle eskiyen uçaklarını emekli edemiyor. Ülkeden bu alanda gelen son haber 2025 yılında MiG-21'lerin emekli edileceği yönündeydi. Hint basını tarafından sıklıkla uçan tabut olarak nitelenen MiG-21 uçakları 1950'li yıllarda tasarlandı. Hindistan'ın MiG-21 macerası ise 60'larda başladı. Sovyetler Birliği ve Hindistan 1963 yılında MiG-21 uçaklarının teknoloji transferini de içeren bir anlaşma imzaladı. Hindistan bu anlaşma sayesinde MiG-21 uçakları lisans altında üretmeye başladı. Sovyetler Birliği yaklaşık 35 yıllık hizmet ömrünün ardından MiG-21 uçaklarının üretimini 1985 yılında durdurdu ve emekli etti. Bu kararın ardından çok sayıda ülkede MiG-21 uçağını görevden aldı. Hindistan'ın MiG-21 uçaklarını 90'lı yıllarda emekli etmesi bekleniyordu. Ancak süreç tam tersi işledi. Hintliler emeklilik yerine modernizasyonu tercih etti. Peki ama neden? Hindistan Hava Kuvvetleri 80'li yılların başında Tejas projesini başlattı. Bu onların milli uçak projesiydi. Tejas sayesinde hem jet eğitim uçağı hem de hafif taarruz uçağına sahip olacaklardı. Günün sonunda bu uçaklar MiG-21'lerin de yerini alacaktı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. TESAC projesi farklı gerekçelerle sürekli uzadı. Haliyle MiG-21'lerin görev süresi de. Hatta bırakın emekli edilmeyi, MiG-21 bir anda Hindistan için temel eğitim uçağı haline geldi. Aslında Hindistan Hava Kuvvetleri'nin temel jet eğitim uçağı yerli olarak üretilen Kiran'dı. Bu uçakların seyir hızı 324, maksimum hızı ise 695 kilometreydi. Bir jet uçağı için oldukça düşük hızlı Kiran uçağında eğitim alan pilotlar daha sonra ses hızının 2 katı hızla uçan MiG-21'e geçiyordu. Bu nedenle eğitimlerde çok sayıda pilot kaybedildi. Hindistan Hava Kuvvetleri bu sorunu 2008 yılında BAE Systems üretimi Hawk jet eğitim uçaklarını envantere alarak çözdü.
MiG-21 kazaları Hindistan için gerçekten önemli. Rapor edilmiş kazaların neredeyse yarısında MiG-21'ler başrolde. 2013'te bu konuda yayınlanan bir raporda 482 ayrı kazadan bahsediliyor ki envanterde bu uçaktan 874 tane olduğunu düşünürsek yarısından fazlasının bir şekilde kazaya karıştığı sonucuna ulaşıyoruz. Ancak Hintli yetkililer MiG-21'in emekliliği konusunda ısrarcı. Bu da en az 2 filonun daha lağvedilmesi anlamına geliyor. Bu da avcı uçak filo sayısının 28'e düşmesi demek oluyor. Hindistan'ın uçak kazalarında tek suçlu MiG-21 değil. 2025'in henüz başında bir ay arayla 2 adet Sepekat Jaguar uçağı kaybettiler. Bu uçağın 60'lı yılların sonunda İngiltere ve Fransa tarafından tasarlandığından bahsetmiştik. Gelinen noktada en büyük eleştiri uçağın motorlarına. Zaten kullanan pilotların da motor yetersiz şikayetini sıkça dile getirdiği konuşuluyor. Ancak Hintli yetkililer bu sorunu daha güçlü motorlarla çözebileceklerine inanıyor. Örneğin F-125 motorunun bu iş için biçilmiş kaftan olduğuna karar verdiler. Ancak yüksek maliyetler nedeniyle bunu da şimdilik rafa kaldırdılar. Geldiğimiz noktada Sepekat Jaguar uçakları eskiyen motorlarla uçmaya devam ediyor. Uçakların kaza geçmişine baktığımız zaman şimdiye kadar irili ufaklı 50 kazaya karışmış olduklarını görüyoruz. Bu kazalarda toplam 65 uçak kaybedilmiş ki bazı uçakların havada birbiriyle teması nedeniyle aynı kazada 2 uçağın birden envanterden düştüğü örnekler var. Fransa ve İngiltere 2000'lerin başında bu uçakları emekli etti. Diğer ülkelerde benzer bir yol haritası izledi. Örneğin Ürdün 2014'te bu uçaklarla ilgili defteri kapadı. Ancak Hindistan bir türlü bu uçakları emekli edemedi. Ellerinde 100'ün üzerinde Sepekat Jaguar var. Yaklaşık 6 filo demek oluyor ki hiç de az sayılmaz. Hindistan'ın böyle bir karar alamamasının farklı sebepleri de yok değil. Bunların başında söz konusu uçakların nükleer bomba taşıyabilme kabiliyeti geliyor. Sadece savaş uçaklarında değil, nakliye uçaklarında da durum pek parlak değil. Geçtiğimiz haftalarda AN-32 nakliye uçağı bilinmeyen bir nedenle mecburi iniş yaptı. Şans eseri hiçbir personelin hayatını kaybetmediği olayın ardından uçak tamamen kullanılamaz hale geldi. Bildiğiniz üzere AN-32'ler hafif nakliye uçakları olarak geçiyor. Hindistan bu uçakları yaygın bir şekilde kullanıyor. Envanterde 100'ün üzerinde AN-32 var. Ancak bu filolarında modernizasyon sorunu var. Çünkü üretici Antonov firması Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle istenen desteği bir türlü sağlayamıyor. Hatta kritik bazı seyir sefer cihazlarının da bu nedenle alınamadığı konuşuluyor. Uzmanlar Hindistan envanterindeki AN-32'lerin bu yüzden saatli bomba olduğu görüşünde. Son 30 yılda AN-32 uçakları 20 kazaya karıştı. Bu kazaların çoğunda can kaybı olmasa da 2009 ve 2019'da 2 ayrı kazada toplam 26 personel hayatını kaybetmişti. Şimdiye kadar eskiyen uçaklardan, bakım eksikliklerinden, yedek parça teminindeki zorluklardan bahsettik. Elbette uçak kazalarının çok farklı nedenleri de var. Meteorolojik durum, pilotaj hataları ve diğer kimi etkenler bunlardan bazıları. Her ne kadar uçak kazaları ve Hindistan sanki son yıllarda sürekli birlikte anılır görünse de rakamlar daha farklı bir gerçeğe de işaret ediyor. Hindistan Hava Kuvvetleri geçmiş dönemlere göre son yıllarda daha az kaza yapıyor. Örneğin 2000 yılına kadar her sene ortalama 20 ila 30 kazaya karışan hava kuvveti 2003'ten itibaren bu konuda giderek daha iyi bir sınav veriyor. Sonuç itibariyle son 20 yılda kaza sayısının 15'i geçtiği bir yıl bulunmuyor. Ancak bu rakam diğer ülkelere göre bir hayli yüksek olduğu için biz Hindistan'ı sürekli duymaya devam ediyoruz. Tabii burada başka bir detay daha var. Ortalama kaza sayısının azalması tek başına bir anlam ifade etmiyor. Çünkü daha az uçakla havalanırsanız doğal olarak kaza sayınız da düşük çıkıyor. Hindistan Hava Kuvvetleri'nin kaza istatistiği iyileşse de Sepekat Jaguar uçakları düzenli şekilde düşmeye devam ediyor. İki uçağın neredeyse arka arkaya düşmesini önemli sorunların habercisi olarak yorumlayan Hintli uzman sayısı hiç de az değil. Sepekat Jaguar uçaklarının yaklaşık 6 filo büyüklüğünde olduğunu söylemiştik. Jaguar ve MiG-21 uçaklarının emekli edilmesinin Hindistan Hava Kuvvetleri'ne maliyeti yaklaşık 8 filonun denklemden çıkması anlamına geliyor. Böyle bir durumda Hindistan yalnızca 22-23 aktif filoya sahip olacak. Bu da karar vericilerin hedeflediği sayının neredeyse yarısı demek. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda Hindistan Hava Kuvvetleri'nin büyük bir açmazda olduğu gün gibi ortada. Sayıyı azaltmak istemiyorlar ama bu kez de uçuş güvenliğini riske atıp kazaya davetiye çıkarıyorlar.
kullanıyorlar. Pilotlar için son bir parantez açıp videomuzu öyle bitirelim. Uçak kazalarında eğer işler yolunda gittiyse en sık duyduğumuz konulardan biri de pilotun uçağı fırlatma koltuğu sayesinde terk ettiği bilgisi olur. Bu doğal olarak hepimizde bir rahatlama yaratır. Ancak pilot kendini ölümden kurtarmış olsa da bu her şeyin güllük gülistanlık olduğu anlamına gelmeyebilir. Pilotlar fırlatma koltuğuyla uçağı terk ettiği zaman boyun ve omurilik bölgesine önemli miktarda stres yükleniyor. Pilotların iniş yaptığı yerler çoğu zaman dağlık ve ormanlık araziler oluyor. Bu inişlerden sonra pilotlar bir süre uçuşa dönemiyor. Kimi durumlarda pilotun uçuş kariyeri tamamen bitebiliyor. Hindistan'dan gelen uçak kazalarının temel sebeplerine bakmaya çalıştığımız içeriğimizin sonuna geldik. Bir konuda fikrinizi çok merak ediyoruz. Eğer karar verici olsaydınız siz nasıl bir yol izlerdiniz? Tek bir ülkeden aynı sistemi alıp ileride ona tamamen bağımlı olma riskini göze alır mıydınız? Yoksa Hindistan'la benzer bir yol izleyip ortaya karışık bir hava kuvvetleri mi inşa ederdiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Size de son dönemlerde uçak kazalarında artış olduğu gibi geliyor mu? Amerika'da askeri helikopterlerle çarpışıp nehre düşen yolcu uçağı, Kanada'da ve Güney Kore'de pistten çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan kazalar, Azerbaycan uçağının acil iniş sırasında yan yatıp infilak etmesi ve diğerleri.